Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok kıymetli bir isim konuğumuz Serhat Erkmen, Profesör Doktor kendisi. Ve Orta Doğu ile ilgili gerçekten muhteşem yazıları var. Fikir Turu'nda yazıyor bir süredir. Takip etmenizi gerçekten tavsiye ederim. Benim çok beslendiğim kaynaklardan biridir kendisi. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum Serhat Bey. Bu yoğunluğunuzun arasında yayınımıza vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Serhat Bey, İsrail-Filistin ya da İsrail-Gazze savaşı başladığından beri herkesin sorduğu bir soru var. Dinliyorum ben sizi. Herkesin sorduğu bir soru var. O da şu: İran bu sürecin neresinde? Sonuçta nihayetinde bir İranlı-İsrail savaşına döner mi bu iş diye. Ucundan kıyısından Orta Doğu'yu bilen bir insan olarak İran'ın doğrudan savaşa girmeyeceğini düşünenlerdenim. Ama bir vekalet savaşına girmekten kaçınmayabilir İran. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? İran bir vekalet savaşına mı hazırlanıyor? Ondan önce de tabii bize biraz İran'ın hangi gruplar üzerinden vekalet savaşı yapabileceğini açıklarsanız ya da anlamamızı sağlarsanız çok sevinirim. Öncelikle teşekkür ederim yayınınıza davet ettiğiniz için. Ben sizin yaptığınız işi çok önemsiyorum. O yüzden de hani sizinle birlikte bu işi tartışmayı, sizin çalışmalarınızı da çok uzun süredir izleyenlerden birisi olarak hani ben de sizin yaptıklarınızı, yazdıklarınızı, verdiğiniz zaman zaman mülakatları takip eden birisi olarak sadece bu programı böyle benim anlatımdan ötürü sizin sorduğunuz sorular da aslında beni besleyen şeylerden oluyor. Bunu dile getirmek isterim. Dolayısıyla naçizane fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Tabii söyleyeceğim şeyler, ben İran uzmanı değilim. Uzun süredir Filistin'i takip ediyorum. Filistin bağlamında konuşacağım. Biliyorsunuz çünkü ben 2,5 ülke çalışıyorum. Topu ve onun dışında da pek hani fikir beyan etmemeyi tercih ederim ama sorduğunuz konu doğrudan benim çalışma alanıma giriyor. Niye 2,5 ülke dediğim Suriye ve Irak? Bir de ilk göz ağrım Filistin meselesidir. 25 sene önce talebeyken başladığım, uzun süre çalıştığım bir mevzuydu. Burada İran'ın vekil kullanmasına ilişkin görüşlerimi paylaşacağım. Önce şöyle söyleyeyim. Bence bir konuda çok haklısınız. O da şu: İran'ın doğrudan bu işin içine dahil olacağını düşünüyorum. Ama İran hala hazırda bu işin içinde diyebiliriz. Bu ne yaman çelişki diyebilirsiniz. Vallahi değil. Yani görünmeden bir takım şeyleri yapmakla doğrudan bir savaşın parçası olmak arasında büyük bir fark var. Örneğin 1980-88 İran-Irak Savaşı dışında İran'ı savaş meydanlarında görmedik. Ama Orta Doğu'daki tüm çatışmaların içinde gördük. Yani Suriye'deki iç savaşın içinde gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali sonrasında orada direnişin içerisinde gördük. Hatta IŞİD'le karşı bir araya gelen Haçlı Şabi'de gördük. Suriye'de Hizbullah olarak gördük. Çeşitli milis grupları gördük. Yani Suriye'nin güneyinden kuzeyine, batısından doğusunda İran'ın doğrudan bir varlığı belki tespit etmek zor olsa da belli fotoğraflar dışında İran'a bağlı milis grupların varlığını gördük. Lübnan'da şeyden itibaren, özellikle 82'den itibaren her adımda İran'ın izlerini bulduk. Bugün belki Hizbullah'la hatırlayacaktır arkadaşlarımız ama Lübnan İç Savaşı'nı hatırlayanlar, İran'da İslam devriminden sonra sadece Hizbullah'la değil diğer gruplarla da İran'ın en azından bazılarıyla yakın ilişkisi olduğunu bilirler. Bir de bir konuda kafa karışıklığını atmamız gerekiyor. İran dış politikadaki araçsallaştırma çabası doğrultusunda ele alınmış olarak ya da dini olarak kendisine yakın gruplarla hareket etmez. Yani mesela Hamas'ın, umarım insanlar Hamas'ın Şii olduğunu falan düşünmüyorlardır. Çünkü değil. Yani Hamas'ın kuruluşuna bakacak olursanız Müslüman kardeşlerin Filistin topraklarındaki uzantısı olarak kurulmuş olan bir örgütten ve bunun dönüşümünden bahsederiz. Yani değil. Yani İran ve milisler, İran ve vekiller denince insanların aklına hep işte Şii milisler, Şii oluşumlar falan geliyor. Ama değil. Yani neden bunları söylüyorum? Az sonra tam toparlayacağım cevabı. Önce bir alt bilgi vermeye çalışıyorum. Mesela Irak'taki İran'ın milislerine baktığınız zaman evet aralarında çok sayıda Şii milis grup vardır. Buna hiç şüphe yok.
Ama Haçlı Şabi'nin tamamı Şii milislerden oluşmaz örneğin. Aralarında Evet. çok sayıda Sünni Arap aşiretlerin yeniden silahlandırılmasıyla Haçlı Şabi'nin içine entegre edilmesiyle birlikte İran'ın denetiminde ya da İran'la işbirliği yapan mesela bir sürü alt grup oluştu. Suriye'ye baktığımız zaman, şimdi Suriye'de Şii nüfusu zaten çok az. Gerçekten bazı köyler ve kasabaların dışında işte Halep'in 2 tane kasaba büyüklüğünde köyü, öyle söyleyelim, Nübülle Zehra'yı, Evet. değil mi? Kasaba büyüklüğündeki köyü, Şam civarında türbe etrafındaki bir takım yerleşim birimleri dışında aslında Suriye'de Şii nüfusu yoktu. Ya da hala büyük ölçekte yoktur. İşte Evet. fakat bir sürü milis var. Diyeceksiniz ki ya bunları Afganistan'dan getiriyor, Pakistan'dan getiriyor, Irak'tan getiriyor. Tamam. Buna itirazım yok. Ama bir de Irak, Suriye'de gerek Amerika Birleşik Devletleri diğer gruplardan istediğini bulamamış çok sayıda Sünni Arap aşiretiyle İran arasında çok yakın ilişki var. Mesela bugün Deir ez-Zor'da İran'a yakın grupların ciddi bir hakimiyeti var. Ama bunların hepsi Şiilerden oluşmuyor. Deir ez-Zor'un yerli Sünni Araplarından, yani bu geçenlerde YPG'ye karşı silah kaldıranların akrabaları İran'da çalışıyor. Dolayısıyla hani her yerde İran Şii milisleri ya da Şii Arapları, Şii Müslümanları mı kendisine vekil olarak kullanıyor? Hayır. Dolayısıyla Hamas'ın içerisinde böyle bir kanat olması da çok şaşırtıcı değil. Çünkü şeyden sonra Şeyh Ahmet Yasin ve Abdülaziz Rentisi'nin öldürülmesinden sonra 2003'ün sonu ve 2004 yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanılıyorsam eyvah yani de. Yok, 2004'te doğru. eminim Doğru. de yani bir süredir çünkü kitaplara bakmadım. Ben şeyden hatırlıyorum. O zamanlar bu konuyla ilgilendiğim için hani tarihini o şeyden hatırlıyorum. İnşallah yanılmıyordur. Ama Abdülaziz Rentisi'nin öldürülmesinden sonra Hamas liderliği kendi arasında 3 ana eksik kılmıştı. İşte bir tanesi İsmail Haniye kanadı, diğeri Mahmud Zahar kanadı, Halit Meşal, yani böyle önderlikler ortaya çıkmıştı. Bunlardan bir tanesi Mahmud Zahar'ın başını çektiği grup hep İran'la iyi ilişkiler içerisindeydi. Dolayısıyla Hamas İran'ın birebir vekilidir demek doğru değil. Ama Hamas'ın içerisinde İran'la birlikte uzun süredir işbirliği yapan bir kanadın olduğunu inkar edilemez. Aynı şey Filistin İslami Cihadı için de geçerlidir. Yani 1995 ya da 96 idi Fethi Şikaki'nin öldürüldüğü, İsrail tarafından, İsrail istihbaratının öldürüldüğü olaydan sonraki yeni liderlikle İran arasındaki ilişkiler hiçbir zaman gizli kapalı değildi mesela. Dolayısıyla bütün soruyu şöyle, hani zaman zaman manşet atmak istiyorlar ya arkadaşlarınız. Şöyle, sizin öyle bir derdiniz yok biliyorum ama hani toparlamak adına dinleyenler için şöyle toparlayabilirim. İran 7 Ekim 2023 tarihinde ilk olayın olduğu günden itibaren çatışmanın bir aktörü, ama dolaylı bir aktörü. İlk andan itibaren sahadaki vekilleriyle birlikte çatışma sürecinin taraflarından birisi, ama bugüne kadar doğrudan tarafı olmadı. Ve eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa, ki onu da tartışırız, çok büyük bir sürpriz olmazsa ben de aynen sizin gibi İran'ın bu çatışma sürecinin doğrudan bir tarafı olmayacağını, vekilleriyle çatışmayı belli bir alan ve zaman dilimi içerisinde sınırlı tutmaya çalışacağını varsayıyorum. Neden böyle düşünüyorum? Onu isterseniz birazdan açarız. Şimdi burada sıralayacak olursak İran'a yakın gruplar, mesela ön plana çıkanlar Irak'taki Haçlı Şabi, Suriye'de çeşitli gruplar, Lübnan'da Hizbullah, hatta Yemen'deki Husilerden bile tepki geldi bu İsrail-Filistin savaşından sonra. Kamuoyunda da en çok merak edilen şeylerden biri şu: mesela Hizbullah, Lübnan'daki Hizbullah, İran isterse eğer böyle bir savaşa dahil olur mu olmaz mı? Suriye'deki gruplar isterse, İran isterse daha doğrusu galip dahil olur mu olmaz mı? Burada ben şunu da sormak istiyorum. Bu gruplar İran'a yakın olsalar da İran'ın emriyle, talebiyle böylesi bir savaşa girerler mi? Ya da böyle bir eğilim söz konusu mu acaba? Şimdi ben Lübnan örneğini daha az biliyorum ama Suriye ve Irak'takileri daha iyi biliyorum.
oradan yola çıkayım. Daha sonra Lübnan'daki de tecrübemi aktarayım. Yani Lübnan konusunda böyle çok uzman gibi konuşmak da benim harcım değil. Geçen gün sizin Yasin Hoca'yla yayınınız olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yasin bu işi benden çok daha iyi bilir. Ve onun söylediklerini, yazdıklarını ben de takip ediyorum açıkçası. Ama diğerlerinden yola çıkacak olursam şunu söyleyebilirim. Şimdi bir takım efsanelerle hareket ediyoruz biz. Diyoruz ki Tahran'dan düğmeye basıldı mı Suriye'deki X grubu uçar kaçar. Hayır öyle değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesiyle, hiçbir ülkeyle devletin hiçbir devletin istihbarat teşkilatı ya da işte ne bileyim bu 5. kol faaliyetlerini organize eden gruplarıyla vekilleri arasında bu şekilde bir ilişki yoktur. Vekiller aslında çok da hiyerarşik bir düzen içerisinde işlemedikleri için zaman zaman kontrolsüz hareket ederler. Mesela yapma dersiniz yaparlar. Yap dersiniz yapmazlar. Böyle bir durum var. Birincisi bu. Irak'tan ki Haçlı Şabi'nin tamamının İsrail'e gidip onunla savaşacağını düşünmek bence tamamen boş bir düşünce. Bir kere ancak belli grupları harekete geçirebilir. Ne kadar buna ihtiyacı var, ne kadar gerekli ayrıca onu tartışacağım ama bir sürüsü yahu burada zaten işimiz başımızdan aşkın. Şuradan küçük bir grup gönderelim. İşte bir şey yapmayalım. Hani tamamen karşıda çıkmayalım falan diyebilir ama binlerce adamını tutup da bu tarafa silahıyla, mühimmatıyla, organizasyonuyla falan getirmez. Birincisi o. Suriye'dekilere bakacak olursak Suriye'de hareketliliğin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Irak'takiler yerli ve Iraklılık ya da Irakçılık meselesi çerçevesinde örgütlenmiş ve İran'dan bu seviyede destek alırken Suriye'dekilerin çoğu Suriye'ye getirilmiş olanlar. Dolayısıyla onların mobilizasyonu daha yüksek. Eğer birini kullanacaksa İran bu hareketlilik çerçevesinde Suriye'deki grupları kullanma ihtimali, kullanabilme yeteneği böyle söyleyeyim. Irak'takilerden ve hatta Yemen'dekilerden çok daha yüksektir. Gelelim Lübnan'a. Lübnan belki Hizbullah kurulduğu dönemlerdeki İran'a bağımlılığıyla günümüzdeki bağımlılığı arasındaki farkı bence tartışma konusu etmemiz lazım. Tekrar ediyorum hani ben buna daha çok bir gözlemci olarak yanıt verebilirim ama benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Hizbullah'ın harekete geçmesini tetikleyen iç dinamikleri İran'ın ne kadar talebi olsa bile, bakın olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama olsa bile Hizbullah'ın fren yapmasına neden olabilir. Neden? Sizlerin de çok iyi bildiği gibi Beyrut'taki liman patlamasından beri başta ekonomik olmak üzere Lübnan'ın sorunları bir türlü bitmedi. Lübnan halkının şu anda yeni bir çatışmaya, savaşa sürüklenecek bir takati var mı? Bu önemli bir tartışma konusu. Böyle yok. Aslında yok yani. Kestirip atabiliriz. Yok. Öyle olduğu için de açıkçası Hizbullah'ın Lübnan'ı içine sürükleyeceği bir çatışmaya dahil olması demek onun orta vadede Lübnan'daki varlığının ya da oradaki hakimiyetinin diğer gruplarla ilişkisinin ciddi anlamda riske girmesi anlamına gelecektir ki şunu biliyoruz. İsrail için en önemli korkulardan bir tanesi kuzeyde bir cephe açılması. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi filosunu getirdi ve eğer Hizbullah dahil olacak olursa muhtemelen karşısında sadece İsrail'in askerlerin işte ordusunu filan değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun ateş gücünü bulacak. Korkar mı? Korkar lafı belki çok doğru değil ama çok yayıldı Hizbullah. Yani Suriye'ye yayıldı, Lübnan içerisinde yayıldı. Dolayısıyla bu kadar genişleme size daha geniş bir alanda faaliyet yürütme imkanı tanıdığı gibi dezavantajını sağlıyor. Şimdi daha geniş bir alanda hedef haline geldiğiniz zaman Amerikalıların hedefi olduğu zaman özellikle kaybedeceği çok şey olabilir. Dolayısıyla şöyle özetleyeyim. İran'ın vekillerini diyelim ki bir an için kullanma isteği olduğunu varsayalım ve çatışmayı genişletme niyeti olduğunu varsayalım. Irak'takilerin çok sınırlı bir kısmını, Yemen'dekilerin çok sınırlı bir kısmını,
göreli olarak Suriye'dekilerin daha fazlasını kullanabileceğini, ancak Hizbullah'ın kararının onun geleceğini etkileyecek kadar önemli bir karar olacağını düşünüyorum. Müsaadenizle şu Suriye ile ilgili bir parantez açacağım demiştim, Irak ve Suriye ile ilgili. O parantezleri de açayım. Bu bize İran'ın vekillerini kullanabilme ihtimali ya da olanağı konusunda daha açık fikir verecektir. Şimdi maalesef merceklerimiz bir anda kriz olduğu zaman bir ülkeye dönüyor. Fakat Irak'a baktığınız zaman 18 Aralık 2023 tarihinde, bugün 19'u galiba değil mi? Bundan yani yaklaşık 2 ay sonra Irak'ta yerel seçimler var. Şimdi diyeceksiniz ki ne olacak canım, belediye seçimi. Irak siyasal sistemini bilenler yerel seçimlerin parlamento seçimlerinden daha önemli olduğunu bilirler. Kesinlikle. Çünkü Irak'ta vilayetleri kontrol eden parayı ve yetki dağılımını kontrol eder. Valiler çok kuvvetlidirler. Bu vilayet meclisi seçimlerinde gücünü, odağını bir bölgeden bir başka bölgeye aktaracak olursa Iraklı Şii milis gruplar, her biri birbiriyle de rakip olan Şii milis gruplar, yani böyle hepsinin tek bir komuta kontrol altında olduğunu düşünmüyoruz herhalde. Ya da düşünmemeliyiz, öyle söyleyeyim size. Her biri birbirine karşı siyaseten rakip olan, aynı vilayetlerde kontrol, güç sağlamaya çalışan gruplar, İsrail'de ya da Gazze'de bir çatışmaya ya da Filistin'de, Lübnan'da bir çatışmaya kalkışacakları anda Irak'taki güç odaklarını kaybedeceklerdir. Ve en büyük rakipleri olan Muqtada Sadr'a, ki onlar Filistin'de bir çatışmaya girmeyecektir, bunu çok iyi biliyoruz. Muqtada Sadr'a karşı çok ciddi bir dezavantajla yüz yüze gelecekler. Dolayısıyla ben Iraklı Şii milis grupların sadece İran istediği ya da istemediği için değil, önümüzdeki süre içerisinde, yani sadece 2 ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde seçim olanca hızıyla devam ederken şu anda gücünü, odağını bir noktadan bir başka noktaya kaydırmasının onlar açısından bir güç boşluğu yaratacağını, bu nedenle de onların bu tür bir işe katılmakta çok da gönüllü olmayacağını söyleyebilirim. Keza Suriye'ye geleyim müsaadenizle. Şimdi Rusya'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle Suriye'deki varlığını azaltması aslında İran'a gün doğmasına neden oldu. Ve Suriye hükümetinin kontrol ettiği alanların önemli bir kısmı Rusya'nın gözetiminde ve denetimindeyken Rusya bölgeden çekilince bu boşluğu çoğunlukla İran doldurdu. Halep'in doğusundan Deir ez-Zora Fırat Nehri'ne kadar, hatta Şam'ın doğu banliyölerine kadar birçok nüfusun yoğun olmadığı fakat toprak olarak geniş alanda denetimi İran milisler aracılığıyla, bu Şii milis grupları aracılığıyla sağlıyordu ve sağlıyor. Şimdi bu milis grupların bir bölgeden bir başka bölgeye kaydırılması 2 tane dezavantaj yaratır. Ne diyelim? Bir tanesi, bunların çatışmaya doğru dahil olması Amerika Birleşik Devletleri'nin hava hedefi haline gelmesine neden olur. Yani havadan Amerikalılar bunları vururlar. Ve buna karşı bir savunmaları yok. Yani o onlar için ölümcül bir tehdit. İkincisi ve daha önemlisi, ortaya çıkacak güç boşluğunu kimin dolduracağını kimse bilmiyor. Yani eğer İran milis grupları sahaya sürer ve bunlar çok ciddi anlamda yıpranırsa veya birkaç ay sürecek veya 6 ay sürecek bir meşguliyetin içerisine girerse bu boş alanını kim dolduracak? Evet. Arap aşiretleri İran'ın baskısından kurtulup acaba kendilerine bir alan mı açmaya çalışacaklar? PYD bu alanlara mı ilerleyecek? IŞİD mi ortaya çıkacak? Biliyorsunuz hiçbir şey olmazsa IŞİD çıkıyor. Nasıl çıkıyorsa o da ayrı mesele de. Yani birileri olmayınca hemen IŞİD bir şey yapıveriyor falan böyle. Artık inanmıyoruz ya. Yani, evet. bu örgütün varlığını reddetmiyoruz elbette. Böyle bir örgüt var. Böyle bir örgüt insanlara zulmediyor, öldürüyor, katlediyor. Bunun varlığını reddetmiyoruz ama hep böyle olmadık zamanlarda ortaya çıkınca aklımızdaki şüphe güçlü bir şekilde yer ediyor. Kesinlikle. Belki de İran'ın uzun süreden beri ayak dirediği Türkiye'nin Tel Rifat operasyonu, Memliç operasyonu gibi şeyler gelip Türkiye'de alan açılabilir böyle bir şeyler. Yani Suriye sahası bu tür değişkenlere o kadar açık bir saha ki o bölgede Rusya'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle çekilmesinden sonra doldurduğu boşluğu
İran o boşluğu dolduran birimlerini başka bir alana kaydıracak olursa bu sefer onun boşluğunu birisi doldurur. Bu da İran'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan lojistik hattın üzerinde büyük bir kırılmaya neden olabilir. Dolayısıyla hani Irak ve Suriye'de sadece İran'ın isteyip istemediği nedeniyle değil de o grupların kendi bulundukları bölgelerde oynadıkları rolün ihtivası nedeniyle de bu çatışmaya girmeleri, öyle hayda biniyoruz atlara veya işte günümüzün atları Toyota'lar Evet, var ya, reklam tabii. değil aslında. Hani herkes kullandığı için bindik Toyota'lara, gittik Lübnan'a, hadi İsrail'e saldırdık filan. Şimdi o işte belki bilgisayar oyunlarında olur ya da televizyonda filan çok yaptığınız zaman aşırı genelleştirme yapabilirsiniz. Ama işin aslı biraz da bu yönde. Dolayısıyla niyet bir derece ama kapasite diye bir şey var. Kapasiteyi bu şekilde kullanacak olursa belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin çok istediği şey bu. Irak'ta Evet. ve Suriye'de İran'ın etkisini azaltmak için daha iyi bir fırsat geçmeyebilir. Amerika açısından, hatta Türkiye açısından da. Böyle bir durumda Ve belki Rusya. muhtemelen Rusya tabii. O kadar çok Bırakçı aktör Rusya. var ki zaten insanın ilk anda aklına bile gelmiyor. Böyle bir durumda o zaman bunları İran tarafı da değerlendiriyordur. Muhtemelen İran bölgede bir vekalet savaşına girer mi, girmez mi sorusuna geri dönecek olursak eğer, sizin bu saydığınız faktörler sebebiyle İran'ın da çok cesur, hemen işte vekillerimi harekete geçiriyorum vesaire diyemeyeceği söylenebilir bu durumda, değil mi? Şimdi vekalet savaşı dolaylı bir savaş biçimi. Ben bir adım daha ileriye gideyim. Dolaylı bir vekalet savaşı, yani dolayların da dolaylısı olması, Evet. eğer böyle bir çatışma hala hazırda var. Bakın bunu reddetmiyoruz. Yani hani Hizbullah zaman zaman zorluyormuş gibi yapıyor. İşte Hamas'ın içindeki bir takım kanatlar veya İslami Cihad'ın içindeki bazı kanatlar bazı şeyler yapıyor falan, ama hani İran'ın dolaylının dolaylısı bir şekilde şu anda sürecin içinde olduğunu biliyoruz. Ama hani beklendiği gibi Kudüs güçleri gelecek, örgütleme yapacak, işte İran ordusundan destek gelecek, yallah Irak'tan bütün milis grupları sürecekler, Lübnan'dan İsrail'e saldıracaklar falan. Ya Bu çok çok enteresan gerçekçi olur öyle değil. bir şey görecek olsak. Ya çok gerçekçi değil bence de. Çok enteresan olur öyle bir şey görsek. Evet, zaten hali hazırda Hizbullah'ın bile savaşa girdiğini ben düşünmüyorum. Hatta Yasin Bey de aynı şeyi söylüyor. 2 tane füze düştüğü zaman heyecanlanıyor bizim tırnak içinde uzmanlarımız büyük ölçüde. Yani Hizbullah da savaşa dahil oldu diye çok sayıda yorum var. Yani böyle bir durum söz konusu değil henüz. Zaten hali hazırda Hizbullah'la İsrail arasında, Suriye ile İsrail arasında roket atışları neredeyse günlük, haftalık bir şey. Hani bu savaşa girdikleri anlamına gelmiyor en nihayetinde. Şimdi birkaç tane soru var. Mesela sizin biraz önce bahsettiğiniz Mukteda Sadr'ın güçlerine ilişkin El Garip sormuş. Demiş ki Sadr'ın Mehdi ordusunu aktifleştirme ihtimali ne kadardır? Siz diyorsunuz ki bunu harekete geçirme ihtimali yok. Sadr İran'la birlikte hareket etmez diyorsunuz. Ki zaten muhtemelen de öyle. Çünkü son seçimlerde zaten Sadr'la İrancı gruplar karşı karşıya geldiler. Sadr'a rağmen bir İran yanlısı hükümet oluştu en nihayetinde Irak'ta. Ama yine de bu konuyla ilgili en azından askeri düzeyde bakıldığında neden Sadr'ı motive edemezler ya da Sadr'ı ön plana çıkaramazlar sizce İranlılar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kendimi tekrar etmek pahasına seçim. Seçim. Yani seçim. Orta Doğu'da bazı siyasi hareketler var. Bunlar gerçekten çok pragmatistler. Bu arada siyasi hani çok da kötü bir şey değil. Öncelikli olarak kendi politik çıkarlarını düşünen bir hareketten bahsediyoruz. Yani Evet. Irak'ta İran'a rağmen ne kadar hareket alanı olduğu tartışmalı. Fakat İran'ın birebir çizgisinde olmayan bir yapı Mukteda Sadr'ın. Daha doğrusu Sadr hareketi, yani babadan amcadan gelen Sadr hareketi. Şimdi bu ölçekte baktığınız zaman neden, ben daha basit bir soru sorayım. Neden Sadr hareketi çok uzun bir süredir hazırlandı? 8 yıldır hazırlandı, 4 yıldır değil. 8 yıldır hazırlandı ve vilayetleri kontrol etmesi halinde bir sonraki seçimi tamamen domine edebileceği bir seçimin arifesinde parasını, silahlı gücünü, politik gücünü, ikna kabiliyetini
Irak'ın içinden alıp sonu belli olmayan, kendisine getirisi söylemin ötesinde, yani Sadır gidip de Kudüs falan kurtarmayacağına göre Tabii. söylemin ötesinde bir faydası olmayacak bir işe yatırmış olsun. Hele de Dolayısıyla oradan bu tabutlar gelmeye başladıktan sonra işin rengi daha da bulanıklaşacak Sadır açısından. tabii, yani hani eğer belki Irak'ta şu anda böyle bir gündem olmasaydı bir takım semboller üzerinden bazı şeyleri görebilirdik. İşte Hı hı. onlar da bir Kudüs'ü kurtarma ordusu kurup 15 tane adamın eline silah verip ha kurtaracağız filan diye böyle naralar atıp gösteriler yapabilirlerdi. Olabilir. Herkes yapıyor bunu. Yani şimdi bazen ben böyle söylediğim zaman izleyenler kızıyorlar bana, biliyorum, ama yani şimdi Yo, işte çok bilmem doğru ne grubu söylüyorsunuz. şunu kurtarmak için işte yeni bir ordu kurdu filan diyorsunuz. Fotoğrafta 15 kişi var. Ellerinde 3-5 tane kırık silah. Bunda bir şey olmaz. Yani bundan bir şey olmaz. Bu sadece medya görüntüsüdür. Yani Irak'ta, Her şeyden Suriye'de, önce hava Lübnan'da gücünüz filan var mı? hava gücünüz yok, disiplinli bir ordunuz yok, uzun süreli bir eğitiminiz yok. Ya Hamas kaç senede geldi? Yani ne olur bir onu düşünmek gerekiyor. Evet, yani 1900, çok özür dilerim telefondan bağlanıyorum da. 1987'nin Aralık ayının ortasında belki böyle daha profesyonelleşmeye başlayan bir takım silahlı hareketlerle kalkışmıştı. Hamas 87'den bu zamana kaç seneydi? 36 sene miydi? Bakın Hamas Evet. nereden nereye ne kadar zaman içerisinde bir şeye dönüşmüş. Şimdi böyle bir atmosferde siz 5 tane bir adam bir araya gidiyorsunuz, biz bilmem nereyi kurtarmaya gidiyorsunuz. Yani yolda giderken hallederler sizi. Bu iş böyle gidiyor. Sadır Hareketi tarihi olan, bir hedefi olan ve bu hedef doğrultusunda gerekirse çatışmaya girer. Mesela Amerikalılarla girdiler, İranlılarla sorun yaşadılar. Geçtiğimiz sene yaz aylarıydı yanlış hatırlamıyorsam, parlamento baskını falan hatırlarsınız. Evet. İran yanlısı diğer gruplarla ciddi sürtüşen, kendi amcaoğullarıyla yani sürtüşen bir sürü şey yaptı. Şimdi böyle bir atmosferde elbette bundan politik bir çıkar görecek olursa bir takım şeyler yapar, ama hani bunun Sadr'ı komple ikna edip de bu sürece dahil etmesini gerektirecek hiçbir şey yok. En azından kısa vadede, yani şu anda içinde bulunduğumuz dönemde yok. Belki bu olaylar çok hipotetik olacak ama bir sene 2 sene sonra olsaydı başka bir şeyden konuşuyor belki olabilirdik. Onu da söylüyorum. Evet. Önceliğini Irak'ta iktidarı ele geçirmek olan ve ele geçirmeye vermiş bir hareket gücünü kaynağını orada kullanır. Şimdi Zeynep Sayar Hanım sormuş. Demiş ki Orta Doğu'da bizim de içinde olduğumuz Sünni-Şii çekişmesi, çatışması da var. Bu iki grup İsrail söz konusu olduğunda hangi çıkar doğrultusunda birleşiyor? Türkiye'de merak edilen konulardan, daha doğrusu kafa karıştıran konulardan biri de bu. Siz yayının başında zaten açıkladınız. Yani bu gruplar aralarında işte Sünniler de var, aşiretler de var, diğerleri de var ama işte zaman zaman her bölgenin kendi özel dinamikleri ya da şartları çerçevesinde İran'ın desteklediği gruplar bünyesinde bir araya gelebiliyorlar dediniz. Ama böyle bir soru da gelmiş ekstra olarak. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye. Çok Çünkü küçük bir kamuoyunda şey çok sorulan ekleyebilirim. sayılardan biri bu. Bazen olayları anlayabilmek için çok genelleştirerek değerlendiriyoruz. Evet. Bu da Zeynep Hanım için söylemiyorum ama hani bu yaklaşımda Sünni Şii meselesi de bunlardan bir tanesi. Evet, Sünnilik ve Şiilik politik anlamda bakıldığı zaman son 10 yılda yan yana gelmediler. Ve ben bir adım daha ileri gideyim. İsrail söz konusu olduğunda da gelmiyorlar. Yani şu anda siz gerçekten İsrail, Suudi Arabistan ve İran'ın mesela Hı hı. İsrail konusunda ortak hareket ettiğini düşünüyorsunuz. Ben düşünmüyorum. Yani Kesinlikle. diyeceksiniz ki Veliaht Prens'le işte reisinin açıklamalara baktığınızda çok benziyor. Açıklamaya baktığınızda herkesin açıklaması birbirine benziyor. Barış, demokrasi, insan hakları, kardeşlik vurgusu yapıp herkes sivillerin öldürülmesini kınıyor. Yani Avrupa ülkelerinden de duyuyorsunuz bunu. Harekete geçme noktasına bakalım lütfen. Yani ortak Evet. noktada olduklarını bana düşündüren çok ciddi bir şey yok doğrusu. Dolayısıyla aralarındaki fikir ayrılıklarını, politik anlamdaki fikir ayrılıklarını ve hareket ayrılıklarını İsrail'in bu operasyonları ne kadar ortadan kaldırdı? Sanmıyorum. Yani bugün hala bakın dün müydü? Önceki günde olabilir.
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin konuşmasında şöyle bir şey geçtiğini hatırlıyorum. 1 milyon Filistinliyi işte topraklarından uzaklaştırıp Mısır'a göndermek istiyorsunuz. Madem terörle mücadele etmek istiyorsanız onları alın. Necef demişler ama Negev olması lazım. Bize basında Necef diye yazmışlar. Necef çölü Irak'ta. O ayrı mesele ama Negev çölüne gönderin dedi o. Ya olur. Yani, ben de bir harita verseydiniz bir harita ben de çubukla gösterirdim. Evet. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum tabii. Ama hani bakın fakat burada asıl lafı dolaştırdım ama asıl dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Eğer terörle mücadele etmek istiyorsanız dedi. Yani aslına bakacak olursanız satır arasında Hamas'a terörist dedi. Sisi'nin açıklamasında. Terörle mücadele ise derdiniz bu sivilleri alın Negev çölüne gönderin dedi. Evet. Terör mücadele lafını İsrail kullanıyor. Yani gerçekten böyle bir derdiniz varsa şimdi satır arasında okuduğunuz zaman aslında devletlerin duruşları açısından çok daha fazla şey çıkarabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'den böyle bir açıklama gelmiyor. İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu operasyonları sivillere karşı insanlık suçu işlenen bir müdahale olarak görüyoruz. Terörle mücadele operasyonu olarak falan görmüyoruz. O anlamda baktığınız zaman Arap devletlerinin hani bu Filistin konusundaki tavrının Sünnilik ve Şiilik bir tarafta ama onun dışında devletler arası yaklaşımların da ortaklaşmaya başladığını çoktur görmüyoruz. 78-79'daki Camp David'den beri görmüyoruz. 79'dan beri bu tekrar İsrail-Filistin meselesi. Arap-İsrail meselesi değil. 78-79'da Camp David Barış Anlaşması'yla 91'de de Ürdün'de İsrail 91-93 arasındaki görüşmeler 93'te imzaladılar yanlış hatırlamıyorsam. Ürdün'le İsrail arasındaki barış anlaşmasından sonra bu iş zaten Arap-İsrail meselesi olmaktan çoktan çıktı. Filistin-İsrail meselesine döndü. O Arapların ortak duruş sergilediği dönem 48-73 arasındaki dönemdi belki de. İşte son 73 Savaşı'nın yıl döneminde tam 50 yıl sonra yıl döneminde tekrar acaba bu bir Arap meselesi haline gelir mi sorusunu sorulacak bir durum yaşandı ama ya bugün Mahmut Abbas bile Gazze'de olanların ne kadarını sahipleniyor sorusunu ben sorarım. Yani kesinlikle. Filistinliler bile bu konuda çok net bir duruşa sahip değilken yani hani Sünni Şiiler acaba İsrail konusunda birleşti mi? İleri gitmek istemiyorum ama ben birleştiklerini düşünmüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum size. Çok ciddi kafa karışıklığı var bu konuda kamuoyunda. Son sorumuz olsun. Sa'ar demiş ki Batı dünyası İsrail için birliktelik sergiliyor. Doğuda bir birliktelik görüyor musunuz Filistinler için? Yani işte silahlı grupları konuştuk az önce, İran'ın tavrını, olası çekincelerini konuştuk az önce. Bu çerçevede ne dersiniz? Söylemsel olarak herkes bir. Ama fiili olarak baktığınız zaman herkes kendi çıkarlarına bakıyor. Bu arada ben Batı dünyası konusunda İsrail ile ilgili hükümetlerin tavırlarıyla halkların tavırları arasında fark olduğunu sezinliyorum. Yanılıyor olabilirim. Ama birçok ülkede sadece o ülkede yaşayan Filistinliler ya da Müslümanlar değil, onların dışında olanlar da tepki gösteriyorlar. Yani Batı dünyasında da öyle çok büyük bir birlik var mı? Emin değilim yani. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, bunların hükümetleri, Fransa diyeceksiniz ki ya hocam devletler zaten burada etkili. Orada yaşayan insanlar o kadar etkili değil. Öyle derseniz itirazım olmaz. Ama hani orada bile nüansları var. Doğudan kastımız eğer Asya ise onlar İsrail'le olan ilişkilerindeki sıkıntılar nedeniyle mesela Hindistan hariç. Onun da altını çizelim. Yani Doğu dediğiniz Hindistan'ı kapsıyor mu? Kapsıyorsa bir birliktelik yok zaten. Yani değil mi? Ama Hindistan'ı kapsamıyorsa, saymıyoruz hocam onları diyorsanız kimi sayacağız acaba? Yani Doğu'nun 1,5 milyarını falan onlar oluşturuyor. O anlamda baktığınız zaman küçük bir ülkeden de bahsetmiyoruz. Sanırım böyle daha çok Arap dünyası, Türkiye, İran'da dahil olmak üzere bölge ülkelerinden Doğu, bahsediliyor. Orta Doğu. Orta Doğu aslında evet. Söylemsel olarak İsrail'in yaptıklarını kınamak ve lanetlemek konusunda ortak bir duruş var. Şüphe yok. Fiili olarak
nasıl bugün müsaadenizle söyleyeyim, yine Fikir Turu'nda yeni bir yazım yayınlandı. Yayına girmeden az önce paylaşabildim. Koşturmaktan gerçekten sabahtan beri onu da paylaşamadım. Orada biraz daha detayını anlatmaya çalışıyorum ama Batı devletlerinin bir kısmı için bu çatışma, bu savaş ne biliyor musunuz? Nereden çıktı bu iş? Bizim Ukrayna'da derdimiz vardı. Rusya'yı köşeye sıkıştırıyorduk. Dünyanın tek kötüsü Putin'di. Ne oldu şimdi? Sivilleri öldüren Putin'den bir anda geldik. Sivilleri öldüren İsrail'i desteklemek için açıklama bulmaya çalışıyoruz. 8 takla atıyoruz falan demeye başladılar. Evet. Yani olmayaydı iyiydi. Hadi çabuk bitirelim şu işi. Kalkacağız gideceğiz, daha yemek var evde falan. Yani şu anda biraz Batı dünyasının modu, ya bir an önce bu iş, çatışma süreci sonlansın. Nasıl bitecekse bitsin. Ama bitsin. Bizim yukarıda, kuzeyde çok daha uzun süredir yatırım yaptığımız, kazanmaya doğru evrildiğimiz ya da en azından yenilmediğimiz bir şey vardı. Bu fırsatta Rusya'nın toparlanabilmesi, uluslararası desteği yeniden alabilmesi, içeride toparlanabilmesi için filan fırsat ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu iş bitsin modundalar. O yüzden hani çok öyle ne kadar birlik ve ne kadar büyük destek veriyorlar soru. Yani şimdi bakın şunu da bitireyim, çok da uzatmayayım. Ben dün akşamda, galiba saatleri karıştırıyorum artık, Biden'ın açıklamasını duydum. 100 milyon dolar bir yardım yapacağım dedi. Bunu çok büyük bir şeymiş gibi söyledi. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden PYD'nin yılda aldığı para 500 milyon dolar ya. Yani milyonlarca insanın ambargo altında olduğu, abluka altında olduğu suya, yiyeceğe, ısınmak için hiçbir şeye ulaşamadığı bir ortamda, sabahtan akşama bombalanan, her şeyin yıkıldığı bir ortamda 100 milyon dolar verip de oranın sorununu mu çözeceğinizi düşünüyorsunuz? Ya, alın şunu da bir susun modundalar. Yani hani bu anlamda baktığınız zaman evet söylemsel bir birlik var ama aktif eylem anlamında, sürece dahil olma anlamında maalesef öyle bir şey görmüyorum. İki tarafta da görmüyorum. Öyle söyleyeyim. Son soru demiştim ama son bir şey daha sormak istiyorum. Genel toparlamak adına, ondan sonra bitiriyoruz zaten. Şimdi bir de şöyle bir durum söz konusu. Sanki İsrail-Filistin meselesi ateşkes sağlanırsa ve Gazze'ye insani yardım sağlanırsa tamamen çözülecekmiş gibi bir hava var. Bu çerçevede şimdiye kadar uluslararası toplumdan tek somut öneri ortaya koyan ülke de Türkiye oldu. Yani detaylarını henüz bilmiyoruz. Bir garantörlük sistemi teklif etti Türkiye. Detayları geldiği zaman onu da ileriki zamanlarda konuşuruz elbette. Siz İsrail-Filistin meselesinin çıkmaza girdiğini düşünenlerden misiniz? Ben şahsen mesela naçizane, hani sizin kadar vakıf değilim. Düşündüğüm şey şu, yani şu anda ateşkes sağlansa bile süreç o kadar ciddi bir çıkmaza girmiş ki 3 ay sonra 6 ay sonra yeniden patlayabilir gibi geliyor. Dolayısıyla daha kalıcı bir çözümün sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle yanıt vereyim. Mülkede talebeydim. Oslo İlkeler Bildirgesi imzalanıp İsrail-Filistin sorununda kapsamlı çözüm bulunduğu iddia edildiğinde. Yeni başlamıştı. Evet. O 94 Gazze-Riya Anlaşması'nı, 95 El Halil'i, şimdi tekrar saymayayım, 98 Gayrı görüşmelerini, 2002. Camp David'ini, 2001'deki El-Aksa İntifadası, 2000 sonu ve 2001'deki El-Aksa İntifadası'nı, İsrail'in Gazze'den çekilmesini, 2005. 2010'un daha bir sene sonrasında ortaya çıkan 33 gün savaşını, yani yaz savaşını, Gazze ve Lübnan'ı kapsayan. Sonra 2008'in sonundaki dökme kurşun operasyonunu, yani İsrail'in yine Gazze'de yürüttüğü bir başka buna benzer, daha küçük çaplı ama yine çok sayıda sivil insanın öldüğü. 2014 operasyonunu, efendime söyleyeyim, şimdi ilk aklıma gelenler. Bunların hepsini izleyince bir süre sonra belki ben de karamsarlığa kapılıyor olabilirim ama zaten şu anda bir çözüm olduğu varsayılmadığı için mümkün olduğu kadar uzun periyotlarla çatışma çıksın. Çıktığı zaman da mümkün olduğu kadar kendi içinde kalsın, bölgeselleşmesin, yayılmasın anlayışı var. Yoksa tarafların oturup da bu işi çözmeye niyeti olduğunu pek sanmıyorum. Halktan bahsetmiyorum. Devletler düzeyinden bahsediyorum. İsrail'in Gazze'den çekilme planı, Filistin yönetiminin kendi içerisinde bölünmesini sağlayıp birden çok
birbiriyle rakip halindeki Filistinli grubun anlaşamaması ve bunun neticesinde de karşımda muhatap yok, nasıl barış anlaşması imzalarım diye savunduğu bir argümanın ürünüydü. Bir yerde Hamasistan, diğer tarafta Fethiistan yaratıp, yani Gazze ve Batı Şeria yaratıp, ya bunlar kendi içinde bile anlaşamıyorlar, bırak ben bununla nasıl anlaşacağım düşüncesinin ürünü olarak başlamıştı 2005, sonra 2006'daki seçimler, 2007'de Hamas'ın tamamen Gazze'yi ele geçirmesiyle sonuçlanan şey. Şimdi ondan beri kaç defa durumla karşılaştık. Ben şu anda böyle bir kapsamlı barış görüşmesi falan olacağını zannetmiyorum. Kimsenin niyetinde bu olduğunu düşünmüyorum. Mümkün olduğunca çatışma çıktığı zaman küçük çaplı olsun, çabuk çevrelenebilsin, uzamasın. Çünkü ne Hamas'ın Batı Şeria'yı tam kontrol edebilmesi, ne Fetih'in Gazze'de eski gücüne kavuşabilmesi mümkün, ne verili koşullarla İsrail toplumunun güvenlik kavramı olmaksızın iç tutunumunu sağlaması mümkün. Bir de o var. Yani, evet. Birkaç ay önce İsrail uzmanlarımız konuşurken, çok değerli uzmanlarımız var bu arada, İsrail iç politikasını bilen. Yani oradaki işte gösteriler, adaletsizlik, yolsuzluklar, yoksulluklar, toplumsal kırılmalardan bahsettiğini ve İsrail'in çok ciddi bir iç karışıklık yaşadığını konuşuyorlardı. Şimdi işte birlik hükümeti kuruldu. Tekrar bir renk geldiler. Yani o içerideki toplumsal yapı, güvenlik faktörünü çıkardığınız zaman tutunumu zayıf olan bir şeymiş. Bunu gördük. Dolayısıyla buna belli bir dereceye kadar ihtiyaç duyuyor. Yani paranoyakça şey demiyor. Yani güvenlik faktörü olmazsa İsrail dağılır gider. O çok başka bir iddia. Onu söylemiyorum. Hayır. Ama güvenlik faktörü olmaksızın tutunumunun gittikçe zayıfladığı bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız. Bütün bu problemi hani zaten istese de çözemez, ayrı mesele bu yaklaşımda. Ama iki devletli çözüm, şimdi iki devletli çözüm diye, işte iki devletli çözüm fiiliyatta üç devletli gibi. Hediye Hanım. İsrail, Fethiistan, Hamasistan gibi. Yani Batı Şeria, Gazze, çünkü aralarında doğrudan bir bağlantı yok. Ortak bir yönetim yok. İkisindeki yönetim birbirini tanımıyor, reddediyor, bilmem ne. Yani hani bir barış masasına oturacak olsanız Mahmut Abbas'ı çağıracak İsrail tarafı. Mahmut Abbas şimdi Gazze'de kim ikna edebilir? Yani. Dolayısıyla tekrar edeceğim, özetle ama anlaşılsın diye, daha uzun periyotlarda, daha kısa süreli ve çevrilenebilir çatışmalar olduğu sürece bu bölgedeki devletlerin de, oradaki yerel aktörlerin de temelde götürebileceği bir şey ve o doğrultuda gitmeye çalışıyor. Tabii bu halkı nasıl etkiliyor? Çoluğun çocuğun başına ne geldi? Tabii. Yazık yani. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederim Serhat Bey. Yoğun programımızın arasında bize vakit ayırdığınız için. Soran arkadaşlar olmuş. Tekrar söylüyorum. Fikir turunda yazıyor Serhat Erkmen. Kendisinin de ayrıca Serhat Erkmen şeklinde Twitter hesabı var. Başka nereden takip edebilirler hocam sizi? Ben çok fazla biliyorsunuz ortalarda görünmüyor. İşte bu ikisi, dediğiniz iki tanesi. Onun dışında pek fazla bir akademik çalışmalarımız var. İşte dergilerde 10 kişinin falan okuduğu makaleler yazıyoruz. Onlara bakabilirler. Ama Serhat Erkmen'in yazısını ya da herhangi bir çalışmasını gördüğünüzde pas geçmeyin arkadaşlar. Mutlaka alacağınız bir şeyler vardır yani. Çok teşekkür ederim Serhat Bey tekrar katıldığınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, çok kıymetli bir isimle Profesör Doktor Serhat Erkmen'le konuştuk bugün. Ve hani İran'ın bir vekalet savaşına girip girmeyeceğini detaylı bir şekilde anlattı zaten. Çok çok teşekkür ederim sizlere de izlediğiniz için, değerli sorularınız için. Serhat Bey'in programı çok yoğun, aynı şekilde benim de birazdan yayına katılmam gerekiyor. Bu nedenle yayını kısa tutmak zorunda kaldık, ancak sorularımıza cevap aldık zaten. Sizlere de sorularınız ve yorumlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Akşam biz burada sevgili dostum ve meslektaşım Işın Eliçin'le zaten canlı yayında olacağız. Sorularınızın bir kısmını da akşama sakladım açıkçası. Yarın bu akşam saat 20.30'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.